Bildiğiniz tüm coğrafya kurallarını unutun. Size öyle bir ülkeden bahsedeceğim ki, denize tek bir kıyısı bile yok ama resmi bir donanması var. Üstelik bu donanmanın askerleri yüzme bile bilmiyor. Toprakları Batı Avrupa'nın tamamını içine alacak kadar devasa ama insan sayısı bakımından nüfusu oldukça düşük bir ülke. Burası, başkenti Moskova'dan daha soğuk olan ama aynı zamanda Asya'nın en büyük çölüne ev sahipliği yapan tezatlar diyarı. Burası, tarihin en büyük imparatorunu doğuran, ancak mezarı bulunmasın diye cenazesine şahit olan herkesin kılıçtan geçirildiği sırlarla dolu bir yer. Mantığın bittiği, bozkırın başladığı yere hoş geldiniz. Bugün Moğolistan'dayız. Kanalımızın bu tür sıra dışı keşiflerine devam edebilmesi için abone ol butonuna bastıysanız arkanıza yaslanın. Çünkü duyacaklarınız modern dünya algınızı yerle bir edebilir. Haritayı önümüze serdiğimizde Moğolistan'ın devasa bir kara parçası olduğunu görürüz. Rusya ile Çin gibi iki devin arasına sıkışmış bu ülke, yaklaşık 1.560.000 kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 18. ülkesidir. Bu büyüklüğü zihninizde canlandırmanız için şöyle bir kıyaslama yapalım. Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere'yi toplasanız ancak bu yüz ölçümüne ulaşabilirsiniz. Ancak bu devasa sahnede oyuncu sayısı şaşırtıcı derecede azdır. 2023 verilerine göre yaklaşık 3,5 milyonluk nüfusuyla Moğolistan dünyanın en seyrek nüfuslu bağımsız ülkesidir. Matematiksel bir ifadeyle kilometrekareye sadece 2 insan düşüyor. New York'ta veya İstanbul'da bir asansöre bindiğinizde yanınızda olan insan sayısı burada kilometrelerce karelik bir alana yayılmış durumda. Bu istatistik sizi yanıltmasın. Çünkü bu topraklarda demografik denge insanlardan yana değil, hayvanlardan yanadır. 2024 yılı itibarıyla ülkede 57 milyondan fazla baş hayvan bulunmaktadır. Yani her bir Moğol vatandaşına yaklaşık 16 ila 20 adet çiftlik hayvanı düşmektedir. Düşünün ki sabah işe giderken yolda insan görme ihtimaliniz bir deve, at veya yak öküzü görme ihtimalinizden kat-be-kat daha düşüktür. Hazır şaşırtıcı gerçeklerden bahsetmişken girişte sözünü ettiğim o garip paradoksu açalım. Moğolistan donanması. En yakın okyanusa binlerce kilometre uzaklıkta olan bu ülkenin kuzeydeki Hovskol Gölü'nde görev yapan sembolik bir donanması var. Sukbatar 3 adını taşıyan tek bir römorkör gemisinden ve sadece 7 kişilik bir mürettebattan oluşuyor. Ve işin en trajikomik yanı ne biliyor musunuz? Belgeselcilere göre bu 7 denizciden sadece biri yüzme biliyor. 13. yüzyılda Kubilay Han döneminde 4000 gemilik filosuyla Japonya'yı işgal etmeye kalkan o devasa deniz gücünden geriye bugün gölde turist gezdiren ve yüzme bilmeyen denizciler kalmış durumda. İşte Moğolistan böyle tezatların ülkesidir. Bu tezatlar başkentte de devam eder. Moğolistan'ın uçsuz bucaksız sessizliğinden başkent Ulanbator'a indiğinizde sizi keskin bir zıtlık karşılar. Kızıl Kahraman anlamına gelen Ulanbator, Tuğul Nehri kıyısında kurulmuştur. Ancak bu şehri özel kılan sahip olduğu o ürpertici unvandır. Dünyanın en soğuk başkenti. Kış aylarında termometrelerin eksi 40 dereceleri göstermesi burada sıradan bir durumdur. Öyle ki insanlar arabalarının motorları donmasın diye geceleri belirli aralıklarla uyanıp araçlarını çalıştırır veya motorların altına battaniye sererler. Ulanbator, modern Moğolistan'ın hem vitrini hem de en büyük yarasıdır. Şehrin merkezinde yükselen cam plazalar, lüks oteller ve Louis Vuitton mağazaları, ülkenin madencilikten elde ettiği zenginliğin simgesidir. Ancak bu ışıltılı merkezin sadece birkaç kilometre ötesine gittiğinizde manzara dramatik bir şekilde değişir. Şehri bir kuşak gibi saran, dumanlı ve plansız ger bölgeleri karşınıza çıkar. Bu mahalleler, kırsaldan kente göç eden yüz binlerce insanın geleneksel çadırlarını alıp şehrin eteklerine kurmasıyla oluşmuştur. Kanalizasyonun ve merkezi ısıtmanın olmadığı bu bölgelerde insanlar dondurucu soğukta ısınmak için sobalarında ham kömür, lastik, ne bulurlarsa yakarlar. Bu durum, Ulanbator'u kış aylarında dünyanın hava kirliliği en yüksek şehirlerinden biri haline getirir. Peki
Temiz havanın ve uçsuz bucaksız doğanın sahibi olan bu insanlar neden bu dumanlı şehre akın ediyor? Bunun cevabı Zut adı verilen beyaz ölümde saklıdır. Moğolistan'da iklim sadece bir hava durumu değil, hayatta kalma mücadelesidir. Zut, yazın kurak geçmesi ve ardından gelen kışın aşırı kar yağışıyla birleşmesi demektir. Kar o kadar sertleşir ki hayvanlar ota ulaşamaz ve milyonlarca hayvan açlıktan ölür. Sürüsünü, yani bankadaki tüm varlığını bir gecede kaybeden aileler çaresizlik içinde şehre göç eder. Bu modern trajedinin gölgesinden sıyrılıp Bozkır'ın derinliklerine, gerçek Moğolistan'a doğru ilerlediğimizde ise bambaşka bir yaşam felsefesiyle karşılaşırız. Orada zaman saatlerle değil, güneşin hareketiyle ölçülür. Şehrin gürültüsü biter bitmez sizi, insanı hem büyüleyen hem de ürperten o mutlak sessizlik karşılar. Yüzlerce kilometre boyunca ne bir çit ne bir direk, sadece sonsuz mavi gök. Bu coğrafyada hayatta kalmanın formülü binlerce yıldır değişmemiştir. Göçebelik. Bir gerin, yani göçebe çadırının kapısı her zaman istisnasız olarak güneye bakar. Bu hem soğuk kuzey rüzgarlarından korunmak için hem de güneşin doğuşunu takip ederek saati anlamak içindir. İçeri girdiğinizde aslında bir evin değil, bir kozmosun içine girmiş olursunuz. Kuzey tarafı en saygın yerdir. Misafirler ve yaşlılar oraya oturur. Batı erkeklerin, doğu ise kadınların tarafıdır. Moğolistan'da misafir olduğunuzda dikkat etmeniz gereken çok ilginç, hatta bize tuhaf gelebilecek batıl inançlar vardır. Örneğin, asla bir Moğol'un şapkasına dokunmamalısınız. Şapka kişinin ruhunun bir parçası sayılır ve asla yere konmaz. Evin içindeki ateşe su dökmek veya çöp atmak büyük saygısızlıktır. Çünkü ateş kutsaldır ve evin koruyucu ruhudur. Hatta daha da ilginci, çocukları kötü ruhlardan korumak için onlara Nergui, yani isimsiz, veya Enebiş, yani bu o değil gibi isimler verirler. Amaç, kötü ruhların çocuğu bulamamasını sağlamaktır. Şimdi bu mistik dünyadan biraz uzaklaşıp Moğolistan'ın batısına, dağların zirvesine doğru uzanalım. Orada insan ile doğa arasındaki bağın en vahşi halini göreceğiz. Moğolistan'ın en batısında, Bayan Ölgi eyaletinde kültürün rengi değişir. Burası Berkutçi adı verilen kartal avcılarının diyarıdır. Yırtıcı bir kuşu, gökyüzünün en özgür hakimi olan altın kartalı evcilleştirmek. Kulağa imkansız gibi geliyor değil mi? Avcılar genellikle daha güçlü ve agresif oldukları için dişi kartalları yavruyken yuvalarından alırlar. Yıllar boyunca kartal, avcının kolunda yaşar, onunla uyur, onunla beslenir. Aralarındaki bağ o kadar kuvvetlenir ki birbirlerinin sesini kilometrelerce öteden tanırlar. Ancak bu hikayenin en dokunaklı kısmı sondadır. Yaklaşık 10 yıl süren bir ortaklıktan sonra avcı kartalını doğaya geri salar. Bu sadece bir ayrılık değil, hüzünlü bir törendir. Avcı yıllarca gözü gibi baktığı ortağını dağın zirvesine götürür. Ona son bir kez kurban eti verir ve boynundaki ipi çözer. Arkasını döner ve gider. Çünkü bu doğadan aldığını doğaya geri verme ahlakıdır. Ve bu gelenekte bir devrim yaşanıyor. Yüzyıllardır babadan oğula geçen bu mirasta artık kız çocukları da var. Ayşolpan adında 13 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesinin desteğiyle bu erkek egemen geleneği yıktı ve kartalıyla yarışmalara katılıp şampiyon oldu. Onun hikayesi, Bozkır'da değişen rüzgarların en güzel kanıtı. Tarihin tozlu sayfalarından çıkıp güneye, Gobi çölüne indiğimizde ise bambaşka bir dünya bizi karşılar. Burası sadece kum tepelerinden ibaret değildir. Gobi, gezegenimizin geçmişine açılan en önemli pencerelerden biridir. 1920'lerde Indiana Jones karakterine ilham verdiği söylenen kaşif Roy Chapman Andrews, alevli kayalıklarda dünyayı sarsacak bir keşfe imza attı. İlk dinozor yumurtaları. O güne kadar bilim insanları dinozorların yumurtlayarak mı yoksa doğurarak mı çoğaldığını tam olarak bilmiyordu. Ama Gobi'nin sakladığı tek sır bu değil. Burada bulunan en etkileyici fosillerden biri dövüşen dinozorlardır. Bir Velociraptor ve bir Protoceratops birbirlerini öldürürken tam o ölümcül kilitlenme anında ani bir kum kaymasıyla gömülmüş ve 80 milyon yıl boyunca o pozisyonda taşlaşmıştır. Bir diğer inanılmaz keşif ise uyuyan ejderha Meilong'dur. Bu küçük dinozor
tıpkı modern kuşlar gibi başını kanadının altına sokup uyurken fosilleşmiştir. Bu da dinozorlar ve kuşlar arasındaki bağın en sevimli kanıtıdır. Bu kadar sert bir coğrafyada yaşayan insanların mutfağı da doğal olarak hayatta kalma üzerine kuruludur. Sebzenin az olduğu bu topraklarda diyetin temeli kırmızı et ve süttür. En ilginç yemeklerinden biri olan korkok, ateşte kor haline getirilmiş taşların etle birlikte bir güğüme doldurulmasıyla pişirilir. Yemek piştikten sonra o yağlı sıcak taşlar elden ele dolaştırılır. Bunun yorgunluğu aldığına inanılır. Ama asıl şok edici olan bodog yemeğidir. Bu yöntemde tencere kullanılmaz. Hayvanın kendisi tencere olur. Genellikle dağ sıçanı veya keçi boynundan tulum şeklinde yüzülür, kemikleri ve iç organları çıkarılır. İçine kızgın taşlar, et ve sebze geri doldurulur, boynu bağlanır ve dışarıdan pürmüzle yakılarak pişirilir. Et, kendi derisinin içinde taşların ısısıyla pişer. Bu, dünyanın en ilkel ama en yaratıcı düdüklü tenceresidir. Ülkenin sosyal yapısında da şaşırtıcı detaylar var. Moğolistan, anneliği dünyada belki de en çok onurlandıran ülkedir. Devlet, 4 çocuğu olan annelere 2. derece şanlı anne, 6 ve daha fazla çocuğu olanlara ise 1. derece şanlı anne madalyası verir. Her yıl düzenlenen törenlerde Cumhurbaşkanı bizzat bu madalyaları takar. Nüfusun bu kadar az olduğu bir ülkede her yeni çocuk ulusal bir hazine gibidir. Ekonomiye baktığımızda ise iki zıt kutup görürüz. Yerin altındaki madenler ve yerin üstündeki yumuşak altın Kaşmir. Dünya kaşmir üretiminin neredeyse yarısı bu topraklardan gelir. Ancak artan talep, meraların aşırı otlatılmasına ve çölleşmeye neden olmaktadır. O yumuşacık kazağın arkasında aslında büyük bir ekolojik denge savaşı vardır. Moğolistan'ın ruhunu tek bir karede görmek isterseniz gitmeniz gereken yer Naadam Festivali'dir. Erkeklerin 3 oyunu olarak bilinen bu festivalde güreş, okçuluk ve at yarışları yapılır. Ama buradaki at yarışları bildiklerimize benzemez. Jokeyler 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklardır. Uçsuz bucaksız bozkırda eğersiz atların üzerinde rüzgar gibi eserler. Yarışın sonunda sadece kazanan değil, sonuncu gelen at da onurlandırılır. Ona tümen denir. Şarkılar söylenir ve gelecek yıl için cesaret verilir. Ve doğadan son bir mucize, Takhi, namı diğer Przewalski atı. Bu atlar dünyadaki tek gerçek vahşi at türüdür. Amerikan mustangları gibi doğaya salınmış evcil atlar değil, genetik olarak hiç evcilleştirilmemiş atlardır. 1960'larda doğada soyları tükenmişti. Ancak hayvanat bahçelerindeki 14 attan üretilerek ana vatanlarına geri getirildiler ve bugün yine Moğol bozkırlarında özgürce koşuyorlar. Moğolistan bugün büyük bir yol ayrımında. Bir yanda binlerce yıldır doğayla uyum içinde yaşayan göçebe kültürü, diğer yanda madenlerin getirdiği zenginlik ve şehir hayatının cazibesi. Gençler artık at yerine motosiklete biniyor, çadırların üzerinde güneş panelleri parlıyor ve içeride uydu internetiyle dünyaya bağlanıyorlar. Ancak değişmeyen bir şey var. O misafirperverlik ve başlarının üzerindeki sonsuz mavi gök. Moğolistan, modern dünyanın hızına karşı insanlığa hala başka bir yaşamın mümkün olduğunu fısıldayan son sığınaklardan biri. Videomuzu bitirmeden önce bu eşsiz coğrafyanın geleceği üzerine sizleri düşünmeye davet ediyorum. Modernleşme kaçınılmaz olabilir ama bir kültürün ruhu beton binaların arasında ne kadar yaşayabilir? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dünyanın bu uzak, gizemli ve büyüleyici köşesini sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, emeğimize destek olmak için beğen butonuna basmayı ve Coğrafya Durağı ailesine katılmak için abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim daha uzaklara gitmemizi sağlıyor. Ve şimdi size günün sorusunu soruyorum. Eğer bir günlüğüne Moğolistan'da bir göçebe olsaydınız ve teknolojiden tamamen uzak kalsaydınız, o sonsuz sessizliğin içinde en çok neyi özlerdiniz ya da en çok neyden mutlu olurdunuz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Bir sonraki durağımızda dünyanın başka bir hikayesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.